Japon çocuklarının neden bu kadar düşünceli ve odaklı olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bu bölümde gündelik hayatın içine işlenmiş o eşsiz felsefenin ardındaki sırları hep birlikte aralayacağız. Şöyle bir an gözünüzde canlandırın. Küçücük bir çocuk, kalabalık bir şehrin sokaklarında, elinde bir alışveriş listesiyle tek başına yürüyor. Ne düşünürdünüz? Belki biraz endişe, belki de büyük bir hayranlık, değil mi? Evet, kulağa inanılmaz gelebilir ama aslında bu gördüğümüz manzara Japonya'da çocuklara çok ama çok küçük yaşlardan itibaren aşılanan o derin karakter eğitimi felsefesinin ta kendisi. İşte bütün bu felsefenin merkezinde tek bir ama çok güçlü bir kavram yatıyor, omoyeri. Bu bizim bildiğimiz empatiden çok daha fazlası aslında. Başkalarının duygularını, ihtiyaçlarını sanki kendininkiymiş gibi hissetme ve ona göre davranma sanatı. Peki, omoayari gibi bu kadar derin ve soyut bir kavram çocuklara bir sınıfta nasıl öğretilebilir ki? İşte tam da bu noktada işler gerçekten ilginç bir hal alıyor. Her şey genelde bir hikayeyle başlıyor. Ama bu sıradan bir hikaye değil. Öğrencileri alıp başka birinin yerine koyan, onları başkasının gözünden dünyaya bakmaya iten bir ikilemle dolu bir hikaye. Hikayemizdeki bu iki dev insanlarla arkadaş olmayı çok istiyorlar ama görünüşleri yüzünden çocuklar onlardan korkuyor. İşte mavi dev, arkadaşı kırmızı devin hayalini gerçekleştirmek için kendini feda ettiği bir planla çıka geliyor. Ve plan tıkır tıkır işliyor. Kırmızı dev çocukların kahramanı oluyor, onlarla arkadaş oluyor. Ama bu başarının çok ağır bir bedeli var. Mavi dev arkadaşının mutluluğu için ortadan kayboluyor ve işte tam bu an bizi hikayenin ahlaki ikileminin tam ortasına bırakıyor. Burada öğretmen çocuklara doğru cevap budur demiyor. Hayır, bunun yerine sınıfı o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Kırmızı dev ne yapmalı? Kendi mutluluğu mu yoksa dostuna olan sadakati mi? İşte Omoyari ruhu tam da bu tür tartışmaların içinde filizleniyor. Ama tabii bu ahlaki dersler sadece hikayelerde, teoride kalmıyor. Japon okulları bu değerlerin her gün, her an yaşandığı ve uygulandığı minyatür bir toplum gibi işliyor. Bu minyatür toplumu ayakta tutan sistemin adı ise Kakari. Nedir bu Kakari? Her bir öğrencinin topluluğun bir parçası olduğunu hissetmesi için üstlendiği sürekli değişen görev ve sorumluluklar aslında. Mesela öğle yemeği görevini düşünelim. Dışarıdan bakınca ne kadar sıradan bir rutin gibi görünüyor, değil mi? Ama aslında her adımı hizmet etme, eşitlik, topluluğa karşı sorumluluk gibi o kadar derin derslerle dolu ki, nezaket ve işbirliği burada adeta ilmek ilmek işleniyor. Ve en can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Bu görevler öyle öğretmen tarafından atanmıyor. Öğrenciler kendi sınıf komitelerinde toplanıyor, tartışıyor, anlaşıyor ve rolleri kendileri dağıtıyorlar. Böylece demokratik düşüncenin de ilk tohumları atılmış oluyor. Kısacası sınıfı temizlemek, yemeği dağıtmak gibi o gündelik, basit görünen işler aslında saygı, sorumluluk ve takım ruhu gibi en temel erdemleri aşılamak için kullanılan çok güçlü birer araca dönüşüyor. Peki bütün bu yapıyı bir arada tutan o en temel felsefe ne? İşte o felsefenin adı Toku-iku, yani ahlak eğitimi. Ama sakın bunu haftada 1 saatlik bir ders gibi düşünmeyin. Bu bütün eğitim sistemini bir şemsiye gibi kaplayan, her şeyin tam merkezinde duran bir anlayış. Bu anlayışın temelinde ise Shitokutai adını verdikleri bir denge yatıyor. Yani zihni temsil eden bilgi, Chi, kalbi temsil eden ahlak ve karakter, Toku ve bedeni temsil eden fiziksel sağlık, Tai. Ve bu üçünden hiçbiri diğerlerinden ne daha önemli ne de daha önemsiz. Hatta o kadar ki bu felsefeye göre ahlak ile akademik başarı asla birbirinden ayrılamaz. Güçlü bir ahlaki temel olmadan gerçek bir akademik başarının da olamayacağına inanıyorlar. İşte bu yüzden bir okul müdürü diyor ki, peki bu yaklaşım diğer eğitim sistemleriyle karşılaştırıldığında nerede duruyor? Gelin bu bilinçli seçimin yarattığı farklara bir bakalım. İşte tabloya baktığımızda fark çok net. Japonya'da değerler eğitimi açık, planlı, müfredatın tam kalbinde yer alıyor. Birleşik Krallık gibi pek çok Batı ülkesinde ise bu daha çok gizli müfredatın bir parçası. Yani örtük ve plansız. Haliyle öncelikle hedef de bireysel başarıdan ziyade grup uyumu ve sosyal sorumluluk oluyor. Bu yaklaşımın temelinde ise çok köklü bir kültürel inanç yatıyor. Tıpkı bu atasözünde söylendiği gibi. Yani bir insanın karakterinin temelleri
çok küçük yaşta atılır ve o temeller bir ömür boyu onunla kalır. Yani özetleyecek olursak, bütün bunlardan çıkaracağımız en önemli ders şu: Japonya'da karakter gelişimi tesadüflere veya şansa bırakılan bir şey değil. Bu, bilinçli, sistematik ve özenle yürütülen bir insan yetiştirme sürecinin ta kendisi. Ve işte bu yaklaşımın asıl gücü de burada yatıyor. Tek başına alışverişe giden o küçücük çocuktan, her gün sınıfını pırıl pırıl yapan öğrencilere kadar, atılan her bir adım aslında daha düşünceli ve sorumlu bir toplum inşa etmek için yapılan küçük ama paha biçilmez birer yatırım. Bu da bizi kendi eğitim sistemlerimiz üzerine düşündürer, o can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Karakter, okullarda açıkça öğretilmesi gereken bir ders mi olmalı, yoksa hayatın içinde kendiliğinden öğrenilen bir şey mi? Japonya'nın bu soruya verdiği cevap oldukça net gibi duruyor. Siz ne dersiniz?